Ya düşünceleriniz hiç size ait olmasaydı? Ya sesiniz olmadan çok önce bir başkası sizin aracılığınızla konuşuyor olsaydı? Yürümeyi öğrenmeden, hayır diyemeden önce dünya senin nasıl bir kişi olacağını ve bu yüzden nasıl cezalandırılacağını şekillendirmeye başlamıştı. Senin zihnin senin olmadan önce onundu. Bilinçli olarak değil, kötü niyetle değil, inanılmaz bir güçle. Çünkü çocukken sadece sevilmiyordun. Aynı zamanda şekillendiriliyordun. Her hayal kırıklığı bakışı, her onay parıltısı, ağladığındaki her sessizlik bir programdı. Tutulmak için ne söylemeniz gerektiğini, kabul edilmek için ne hissetmemeniz gerektiğini, güvende kalmak için neleri saklamanız gerektiğini çabuk öğrendiniz. Ve sen zayıflıktan değil, sadece hayatta kalma mücadelesinden dolayı itaat ettin. Carl Jung buna istismar dememiştir. Buna daha kötü bir isim verdi. Bilinçsiz miras. Annenizin yaşanmamış acısının, korkusunun ve kimliğinin içinize sızdığı zamandır. Sözle değil, varlığınla. Bunu seçme şansın yok. Sen sadece o olursun. Ve şimdi sen o düşünceleri senin düşüncelerin olarak adlandırıyorsun. Kafanın içindeki o sese sen diyorsun. Peki ya kendinizi sıkışmış, kaybolmuş, kaygılı hissetmenizin sebebi, hayatınızı yaşayan kişinin bir başkasının hikayesi için yaratılmış olmasıysa? Peki ya bozuk değil de programlanmışsanız? Peki ya iyileşmenin ilk adımı yeni bir şey öğrenmek değil, hiç öğrenmediğiniz bir şeyi unutmaksa? O an ne olduğunu hatırlamıyorsun çünkü hatırlamaman gerekiyordu. Bir anı oluşturabildiğinizde, zihniniz çoktan yazılmış oluyor. Bir tercihle değil, yakınlıkla. Çocuk mantıkla öğrenmez. Çocuk neye maruz kalırsa ona dönüşür. Kelimeleri anlamadan önce duyguları özümsediniz. Neyin güvenli neyin aşka mal olacağını öğrendin. Kaygılıysa, odayı taramayı öğrendin. Eğer o uzaksa, sen oynamayı öğrendin. Eğer o kontrolcüyse, sen küçülmeyi öğrendin. Ve eğer o incinmişse, onun şifacısı olmayı öğrendin. İstediğin için değil, hayatta kalman buna bağlı olduğu için. Carl Jung buna anne arketipi adını vermiştir. Bu evrensel bir psişik taslaktır ve bir çocuğun erken yaşamındaki en güçlü duygusal güçtür. Ama onu bir kişi olarak tanımlamadı. Onu bir etki alanı, binlerce küçük, görünmez an aracılığıyla çocuğun duygusal yapısını sessizce şekillendiren bir varlık olarak tanımladı. Ve işte en korkutucu kısmı. Çocuk bunların olduğunu bilmiyor. Suçluluğun öğrenilebileceğini, utancın miras alınabileceğini, korkunun iç pusulanız olabileceğini bilmiyordunuz. Daha adınızı yazmayı öğrenmeden önce. Ve o seni sevdiği için sen de ona güvendin. Ve ona güvendiğin için, onun yerleştirdiği kodları asla sorgulamadın. Bunun gerçek olduğunu varsaydınız. Yani oturmayı, sessiz olmayı, başkalarını memnun etmeyi, özür dilemeyi öğrendiğinizde bunun olgunluk olduğunu düşünüyordunuz ama aslında korkuydu. Reddedilme korkusu, bakışını kaybetme korkusu, onu kaybetme korkusu. Aşırı farkındalığa ulaştın. Onun sessizliğini bir uyarı gibi okumayı öğrendin. Konuşmadan önce kelimelerini düzenledin. Yaralandığında gülümsedin. Olmadığı zaman sorun değil dedin. Bunların hepsi daha tek bir bilinçli karar vermeden önce oldu. Ve şimdi yetişkin bir insan olarak neden suçluluk duymadan hayır diyemediğinizi merak ediyorsunuz. Basit mesajlar üzerinde neden bu kadar çok düşünüyorsunuz? Zihniniz neyin yanlış olduğunu anlamadan sinir sisteminiz neden harekete geçiyor? Çünkü sen sadece yetiştirilmedin. Programlandın. Onun duygusal DNA'sını aldın. Yalnızca genleriyle değil, anlarıyla, tonlarıyla, bakışlarıyla, karşılanmayan beklentilerinin dayanılmaz ağırlığıyla. Seni cezalandırmasına gerek yoktu. Sadece geri çekilmesi gerekiyordu. Ve sen, aşkı kaybetmemek için çırpınırken, tam da onun ihtiyaç duyduğu kişi oldun. Bu ebeveynlik değildi. Kodlama yapılıyordu. Görünmeyen bir plandı bu. Ve her plan gibi, hayatınızı hala onun üzerine inşa ediyorsunuz. Farkında olsanız da olmasanız da. Sana nasıl düşüneceğini öğretmedi. Sana neyden korkman gerektiğini o öğretti. Ve korktuğun şey seni hala yönetiyor. İnsanları hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorsunuz. Yanlış anlaşılmaktan korkuyorsunuz. Tamamen görülmekten korkuyorsun. Çünkü çocukken görülmek,
Sık sık düzeltilmek anlamına geliyordu. Yani artık yetişkin bir birey olarak maske takıyorsunuz. Performansınız çok yüksek. Başkalarının rahat hissetmesi için kendi ihtiyaçlarınızı ortadan kaldırırsınız. Ve hepsi daha adını koymadan önce başladı. İşte anne damgasının gücü. İşte görünmez plan. Kötü olduğu için değil, ama o da hiç görmediği planlara göre yaratıldığı için. Peki ya sonunda onu gördüğünüzde ne olacak? Tüm benliğinizin onun duygusal hava koşullarına dayanacak şekilde tasarlandığını fark ettiğinizde ne olur? Öğrendiklerini unutmaya başlıyorsun. Ve o öğrenmemişliğin içinde ilk defa nefes almaya başlarsın. Bir çocuk sevgiyi korumak için her şeyi yapar. Hatta ortadan kaybolmayı bile göze alır. Ve tam da böyle oluyor. Hepsini birden değil, yavaş yavaş, parça parça. Küçük anlarla başlar. Sen ağlıyorsun, o da gözlerini kaçırıyor. Sen sinirleniyorsun, o da kasılıyor. Çok fazla soru soruyorsun ve o iç çekiyor. Öğrenirsin. Benim bazı kısımlarıma izin var. Bazı kısımlarıma ise yok. Böylece onları saklamaya başlıyorsunuz. Hissetmeyi bırakmıyorsun. Sen onu göm. İhtiyaç duymaya devam ediyorsun. Sen sadece ihtiyacı susturuyorsun. Varlığınız devam ediyor. Sen sadece kırılırsın. Ve senin geride kalan parçan, hayatta kalan versiyonundur. İşte takmayı öğrendiğiniz maske bu. Carl Jung buna persona adını verdi. Senin toplumsal olarak kabul gören versiyonun. Acı çekmemek, onay almak, annenin gözünde güvende kalmak için oynadığın rol. Ama çoğu insanın bilmediği bir şeyi o biliyordu. Kişilik sen değilsin. Bu bir kılık değiştirme, bir hayatta kalma kıyafeti, olmanız gereken kişinin dikkatlice hazırlanmış bir taklidi. Arkasında Jung'un gölge dediği şey yaşar. Reddettiğiniz, bastırdığınız, reddettiğiniz, sürgün ettiğiniz parçalar. Öfken, vahşiliğin, meydan okuman, sesin, hepsi senin onu tetiklemeyecek bir versiyonuna yer açmak için bastırılıyor. Çünkü çocukken sevgi koşulsuz değildi. Aşkın kuralları vardı. Ruh halleri vardı. Görünmeyen sözleşmeleri vardı. Yani imzaladın. Sen memnun eden, hep razı olan, hep özür dileyen oldun. Sen sorunları çözmek için sürekli tarayan, çözüm üreten kişi oldun. Mükemmel bir çocuk oldun. Yüksek performanslı, fedakar, sessizce boğulan. Ve her seferinde bu rollerden birine adım attığınızda, kendinizden daha da uzaklaşıyordunuz. Bunlar kişilik değildi. Bunlar savunma mekanizmalarıydı. Kostümlerdi, kafeslerdi. Çığlık atmak istediğinde gülüyordun. Kırılırken gülümsedin. En çok ihtiyaç duyduğun anda yardım teklif ettin. Ve seni bundan dolayı övdüler. Sana olgun dediler. Çok iyi huylu olduğunuzu söylediniz. Ama senin kayboluşunu alkışladıklarını bilmiyorlardı. Çünkü işte acı gerçek. İyi saklanan çocuğu kimse görmez. Ve zamanla bu performans kalıcı hale gelir. Bunun bir maske olduğunu unutuyorsun. Altında bir benliğin olduğunu bile unutuyorsun. Başkalarının ihtiyaç duyduğu şey olursun. İhtiyacınız olanı kaybedersiniz. Ve derinlerde bir yerinizde bir parçanız fısıldıyor. Bu ben değilim. Bu hiçbir zaman ben olmadım. Ama onu susturuyorsun. Çünkü o ses, senin gerçek sesin, sana her zaman bir şeye mal olmuştur. Ve şimdi yetişkin biri olarak bile hala o bedelden korkuyorsun. Hala gerçeği konuşmaktan çekiniyorsun. Sen hala değerini başkalarının beklentilerine göre hesaplıyorsun. Hala olduğun gibi var olduğun için suçluluk duyuyorsun. Çünkü sevgi koşullu olunca, özgünlük tehlikeli hale geldi. Ve böylece ayrıldınız. Bir parçanız ışık içinde yaşıyordu. Hoş, hoş, hoş. Diğeri ise yer altında, reddedilmiş, sahiplenilmemiş, hava açlığı içinde yaşıyordu. Ama hiçbir ayrılık sonsuza kadar sürmez. Sonunda gömülü benlik kaygı yoluyla, öfke yoluyla, bağımlılık yoluyla, depresyon yoluyla sızmaya başlar. Ve sen neden diye merak ediyorsun. Nereden geldiğini merak ediyorsun. Kendinize şunu soruyorsunuz. Neden sürekli performans sergiliyormuşum gibi hissediyorum? Neden kendimi sahte, boş, kopuk hissediyorum? Cevap, çünkü sen hala hayatta kalmak zorunda olan çocuk olarak yaşıyorsun.
nihayet var olmakta özgür olan kişi olarak değil. Çocuk, annesinin ihtiyaç duyduğu şey haline gelerek hayatta kalır. Olduğu şey değil. Ve şimdi sormanın zamanı geldi. Sen kimsin? Artık hayatta kalamayacak duruma geldiğinizde. Çünkü maskeyi ne kadar uzun süre takarsan gerçek sen o kadar uzaklaşırsın. Ama o versiyon, gömülü olan, ölmedi. Bekliyor. Sonunda olduğum gibi davrandığım için sevilmek istemiyorum dediğin anı beklersin. Görünmek istiyorum, yanlış anlaşılmak anlamına gelse bile. Bütün olmak istiyorum, yalnız kalmak anlamına gelse bile. Gerçek olmak istiyorum. Güvende olmak için inşa ettiğim her şeye mal olsa bile. Çünkü güvenlik özgürlükle aynı şey değildir. Ve özgür olmaya hazırsan, hayatta kalmak için geride bıraktığın parçanla tanışmalısın. Gömdüğün çocuk ölmedi. Sadece yer altına girdiler. Ve karanlıkta yaşayan sessiz kalmaz. Jung'un gölgesi burada başlar. Kötülükte değil, karanlıkta değil, reddedilmede. Sevilmeye devam etmek için bir duyguyu susturduğun her seferinde. Barışı koruma ihtiyacından vazgeçtiğin her seferinde. Olduğun kişi olmak yerine onun istediği kişi olduğun her seferinde, kendinden bir parça koparıp onu kilitledin. İlk başta, adil bir takas gibi görünüyordu. Sessizlik karşılığında sevgi. Benlik karşılığında güvenlik. Ama hiçbir şey sonsuza dek gömülü kalmaz. İfade etmene izin verilmeyen öfke pasif saldırganlığa dönüşür. İhtiyaçların çok fazla olduğu söylenenler bağımlılığa dönüşür. Kullanmana izin verilmeyen ses kaygıya, gerginliğe, kopukluğa dönüşür ve en kötüsü kendini suçlarsın. Neden çok hassas, çok yoğun, çok muhtaç, çok utanmış, çok bitkin, çok öfkeli hissettiğini merak edersin. Ama gerçekte hissettiğin şey, reddetmek zorunda kaldığın her şeyin geri dönüşüdür. Bu gölgedir. Ve onu ne kadar uzun süre bastırırsan, o kadar yüksek sesle çalar. Çünkü gölge görmezden gelindiğinde kaybolmaz. Bekler. Ağırlık kazanır. Senin kalıplarını öğrenir. Ve sonra onlarla yaşamaya başlar. Birdenbire, ilişkileri sabote ediyorsun. İnsanları kendinden uzaklaştırıyorsun, kaosu çekiyorsun, huzurdan kaçınıyorsun, yakınlıktan korkuyorsun, sana onu hatırlatan insanlardan onay almaya ihtiyaç duyuyorsun. Kendine kırıldığını söylüyorsun ama değilsin. Sadece hiç yaşamamış olan versiyonun tarafından rahatsız ediliyorsun. Onu üzme. Onun sevdiği kişi ol. İyi ol. Küçük ol. Çok fazla olma. Bu sesler düşüncelerin gibi geliyor ama değiller. Bunlar programlamanın yankıları, korkuyla yazılmış senaryolar. Ve Wung'un bizi uyardığı şey şu: direndiğiniz şey sadece devam etmekle kalmaz, daha da güçlenir. Kendinize asla direnmiyordunuz. Gölgeye direniyordunuz. Gerçeği hatırlayan parçanızla konuşmanıza izin verilmiyordu. Ve şimdi kendinizle savaşıyormuş gibi hissediyorsunuz. Ama savaşmıyorsunuz. Onun inşa ettiği versiyonla savaşıyorsunuz. Onu rahat ettirmek, duygularını korumak, projeksiyonlarını emmek, hayallerini gerçekleştirmek, asla çok fazla şey istememek, onu her zaman ilk sıraya koymak için tasarlanmış olan siz. Ama o versiyon, siz değilsiniz. Bu, sevgiyle hazırlanmış, korkuyla şartlandırılmış bir hayatta kalma algoritması. Ve yine de ona itaat ediyorsunuz. Kendi ihtiyaçlarınızı duyuyor ve onları susturuyorsunuz. Sınırlarınızı hissediyor ve onları geçersiz kılıyorsunuz. Tükendiğinizi biliyorsunuz. Ama yine de devam ediyorsunuz çünkü değerin hala fedakarlıkla kazanıldığını düşünüyorsunuz. Onun suçluluğunu, utancını, kendini reddetmesini miras aldınız ve şimdi bunları sanki sizinmiş gibi taşıyorsunuz. Ama asla öyle olmadı. Bu içinizdeki savaş, kim olduğunuz ve hayatta kalmak için kim olduğunuz arasındaki içsel savaş. Bu yüzden aşk güvensiz hissettirir, neden dinlenmek tembel hissettirir, neden gerçek ihanet gibi hissettirir. Çünkü her bütün olmaya çalıştığınızda, onun sizi korkutmak için eğittiği parçalarınızı uyandırırsınız. Ama açık olalım, annenizle savaşmıyorsunuz. Sizi kabul edilebilir kılmak için onun inşa ettiği kendi versiyonunuzla savaşıyorsunuz. Ve iyileşmenin en korkutucu kısmı, gerçek olmak için o versiyonu hayal kırıklığına uğratmanız gerektiğini fark etmektir. Onu hayal kırıklığına uğratmanız gerekecek. Ben senin yansıman değilim demek zorunda kalacaksınız.
Ben senin kurtarıcın değilim. Ben senin ikinci şansın değilim. Öfkenizi geri kazanmanız gerekecek. Ona zarar vermek için değil, kendini korumak için. Kendinize ihtiyaç duyacağınız şeylere izin vermeniz gerekecek. Zayıf olduğun için değil, insan olduğun için. Mükemmeliyetçilikten vazgeçmeniz gerekecek. Başarısız olduğun için değil, onu kurtarmak senin görevin olmadığı için. Bu bir isyan değil. Bu bir restorasyondur. Yarattığı gölge düşmanınız değil. Bu senin işaretin. Bu, ikiye bölünmeden önce kim olduğunuzu hatırlayan sizin bir parçanızdır. Ateşinizi, berraklığınızı, gerçeğinizi taşır ve şifa, kendi dönüşünüz için özür dilemeyi bıraktığınız anda başlar. Çünkü sen düzenlenmeden önce de senin bir versiyonun vardı. Ve o versiyon, gerçek sensin. Ve ne kadar gömülü olursa olsun, ne kadar gizlenmiş olursa olsun, ne kadar bağlantısız olursa olsun, hala orada, bekliyor. Sonunda hiç başlatmadığım bir savaşla savaşmayı bitirdim ve onun hiç göremediği benliğimle tanışmaya hazırım diyeceğin günü bekliyor. Geçmişin bittiğini sanıyorsun ama bitmiyor. Seçimlerinizde, ses tonunuzda, sessizliğinizde yaşar. Birisi sesini yükselttiğinde irkilmenle yaşar. Başkalarını sakin tutmak için gerçeğinizi yumuşatma biçiminizde, sizi sevemeyen insanları sevme biçiminizde. Siz buna desen diyorsunuz. Ama bu sadece bir kalıp değil. Bu bir hayalet. Hayatta kalabilmek için dönüşmek zorunda olduğun birinin hayaleti. Söylemediği, sakladığı, kelimeler olmadan hissettirdiği şeyleri, şimdi girdiğin her odada taşıyorsun. Ve her yerde karşımıza çıkıyor. Aşırıya kaçtığınız ilişkilerde, kendinize ihanet ettiğiniz dostluklarda, kanarken gülümsediğiniz konuşmalarda. Nazik olduğunuzu sanıyorsunuz ama aslında terk edilmekten kaçınıyorsunuz. Olgun davrandığını sanıyorsun ama aslında cezalandırılmamak için barışı savunuyorsun. Bu, kendini terk etmektir. Başkaları fırsat bulmadan kendini terk etme refleksi. Çünkü çok uzun zaman önce onu üzersen sevgisini kaybettiğini öğrendin. Şimdi çatışmadan sanki suçmuş gibi kaçıyorsun. İyiyim diyorsun. Çöktüğün zaman. Davranışları için bahaneler üretiyorsun. Kendi duygun dışında herkesin duygularından sen sorumlusun. Ve derinlerde bir yerde, bir ses fısıldıyor. Artık kim olduğumu bile bilmiyorum. Güvende olmaya, yeterli olmaya, başkalarının beklediği şey olmaya çalışarak o kadar uzun zaman harcadın ki gerçek sen uzak bir yabancı gibi hissediyorsun. Bilinç dışı programlamanın bedeli budur. Ve Carl Jung bizi bu konuda uyardı. Bilinç dışını bilinçli hale getirene kadar, hayatını yönetecek ve buna kader diyeceksin. Seni seçmeyecek insanlara aşık olmaya devam etmenin kader olduğunu düşünüyorsun. Her yeni ilişkide kaygılı hissetmenin tesadüf olduğunu düşünüyorsun. Sadece çok hassas, çok dramatik, çok yoğun olduğunu düşünüyorsun. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Çok fazla değilsin. Sana ait olmayan çok fazla ses taşıyorsun. Onun sesi, korkusu, utancı, sevgi kılığında kontrol etme ihtiyacı. Evini terk ettiğinde bitmedi. Sadece içine yerleşti. Şimdi kendini onun standartlarıyla yargılıyorsun. Şimdi kendi duygularından ürküyorsun. Şimdi bakıcılığı sevgi, sessizliği olgunluk sanıyorsun. Ama işte gerçek. Hala tamamlayamadığın çocukluğunu yeniden canlandırıyorsun. Şimdi kaçındığın tartışmalar, ifade etme özgürlüğüne asla sahip olmadığın tartışmaları yansıtıyor. Peşinden koştuğun reddedilmeler, aç kaldığın ilgiyi yansıtıyor. Vücudunda hissettiğin uyuşukluk, sadece tahammül görmek için ortadan kaybolmak zorunda kalan bir çocuğun kalıntısı. Ve her seferinde eski role, memnun edici, bakıcı, hayalet rolüne büründüğünde, ihtiyaçlarının tehlikeli olduğu yalanını güçlendiriyorsun. Ama değiller. İhtiyaçların yük değil. Duyguların tehdit değil. Sınırların ceza değil. Onlar, onun asla var olmasına izin vermediği senin parçaların. Bu kanal sadece izlemek için değil, hatırlamak için. Abone ol ve kendine giden yolda yürümeye devam et.